Emsan. Yani Karaca'dan bir tane ben Türk kahve yapma makinesi aldım. Ee, Ben bu Türk kahve makinesini neden aldım? Ben bunu karavanımda kullanacağım. Ama şu sürekli tüple uğraşmamak için veya hatta işte e, cezveyle çok fazla vakit kaybetmemek için, ama insanlar belki diyecekler ki ya bu da onun güzelliği. Şöyle bir ürün var. Ben kutusunu açtım. Bir defa denedim. Ben sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bir cezvesi var elimizde. 4 kişilik kahve yapabiliyor. Tabii ben buna biraz baktım. Alırken de çok dikkat ettim. Neyine dikkat ettim? Wattına çok dikkat ettim. Çünkü ben bunu karavanda kullanacağım için ev elektriklerinde watt çok önemsenmiyor, ama karavanda bayağı bir önemseniyor diyebilirim. Tabii biraz da konuşabilsem. Bu 530 wattlık çok güzel bir ürün. İlk defa kullanıyorum. Bu bir reklam değildir. Ben kendi isteğimle, kendi paramla aldım yine. Şey yapmayalım. Yanlış anlamayalım. Çünkü Türk kahvesini seviyorum. Sevdiğim için de her zaman e, tüpü aç, cezvede yap. Bayağı bir uğraştırıyor tabii ki. Tabii burada şey yok. Diğer tarafta var. Bir uzatma prizi bulmaya çalışacağım. Ve bunu da denemek istiyorum çünkü. Sizinle birlikte deneyelim ki belki alacak kişilerin kendilerine bir bilgisi olur diye bilgi amaçlı çekiyorum, ama ben çok karavanda da bilgi amaçlı çekmek istemiyorum. Sonra insanları yanlış yönlendireceğim diye. Tabii kahve makinesini çekmek için ben buraya koydum. Üçlü prizimizden çektim ben. İnvertörümüzü de açıverelim. Evet, şimdi size bakalım kaç watt veya kaç amper çektiğini de göstermek istiyorum. Biraz belki uzun olabilir ama video elimden geldiği kadar kısa olmasına dikkat edeceğim. Tabii kahve yaparken ilk başta hangi bardakta yaparsak o kadar su koyacağız. Kahve makinesinin içinde bir garanti belgesi var. Çok fazla bir şey yoktur. Şöyle bir tane de kaşığı var, size göstermek isterim. Ya çay bardağına tam dolu bir şekilde dolduruyorum. Atıyorum. Ve kahvemiz yine burada. Tabii ben şekersiz içemiyorum. İçine ben bir tane çay şekeri atmak istiyorum. Tatlanması için. Aynı şekilde suyumuzu aldık. Boşalttık. Baya da güzel bir şey ama pratik. Birçok ürün vardı kahve makinesinde. 735 watt da vardı, ama 735 watt belki beni hani zorlamaz, ama yine de almak istemedim. Hem bu daha küçük yer kaplar diye ben bunu aldım. Çünkü kaldıracağım, bir de bunun saklama alanı lazım. Saklama alanlarımız tabii bunun bir de yanında şey vardı. Filtre kahve makinesi, şu kadar bir şeydi. Yani ben onu alıp da yani nereye koyacağım parasından veya işte maddesinden değildir, ama nereye koyacağımız meseledir. O yüzden ben bunu aldım. Direkt dolapların içine saklamak için veya koyup barındırmak için, yani sürekli bunu bu şekilde koyacak bir mutfağımız olmadan dolayı. İki tane seçeneği var bunda. Bir tanesi Türk kahvesi, bir tanesi közde kahve diyor, ama hani ben ikisini de denedim, ama bir tat olarak benim için çok şey yapmadı, yani nasıl diyeyim, aynı geldi gibi, ama bilemedim, belki de ben tam bir kahve tüketici olmadığımdan dolayıdır, ama arasındaki farkı çok anlamadım. Şu an ben bir Türk kahvesi yapacağım. Çok da hızlı yapıyor. Çok da pratik. Birçok insana tavsiye ederim diyeceğim, ama yine kendileri bir baksınlar. Tabii benim sözümle değil de kendileri kendi deneyimleriyle bakmalarını isterim. Benim için çok pratik olmasından dolayı ben aldım. Türk kahvesinin düğmesine basıyorum ben. Çalıştı cihazımız. Tabii ben buradan bakacağım kaç amperde çekiyor diye. Çünkü tabii kılavuzunda 530 amper yazıyordu, ama şu an invertörümde bayağı bir oynama var. 400 ile 600 amper arasına çekiyor. 600 watt arasına çekiyor. Yanlış yönlendirmeyeyim.
Bayağı bir gitgelli bir elektrik çekmesi var bunun. Yani düzenli bir elektrik çekmiyor gibi, çünkü ledlerimle oynuyor. Şimdi bazı insanlar diyebilir ki senin elektrik sisteminde problem var. Benim çok elektrik sisteminde bir problem yok ama şu anki mevcutta 60 amper bizden enerji tüketiyor. Evet, akülerimi gezince görebiliyorum. Şu an 23 amper bir akümden çekiyor. Diğer akümden de şu an 23 amper çekiyor. Yani 46 amper. Yani 530 watt deyip de geçmeyelim. Hani bunu alacak insanlar düşünsünler, yani eğer karavanda kullanacaklarsa gerçekten önemli bu. Benim için önemli. Sizin için ne kadar önem ifade ediyor bilemem ama benim için çok önemliydi. İyi ki de 735 wattlığını almamış bulunmaktayım diyebiliyorum şu an. Tabii kahvemizi hazırladı, bir sinyal veriyor, zaten ses veriyor. Şöyle bardağı indirim isterseniz. Beraber bakalım. Isısı çok güzel. Yani sıcak tutuyor da. Cezvesini her iki taraftan da dökebiliyoruz. Tek çeşit bir cezvede kahve yapabiliyoruz. Bol da köpüklü olmuş. Sıcak. Biliyorum. Tabii bana afiyet olsun. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Dediğim gibi eğer alacak insanlar varsa gerçekten wattını çok iyi bir kontrol etsinler bunun. Çünkü karavanda kullandığınız zaman tüketimi fazla olursa sizin için zorlar. Hani derler lityum akünüz var, rahatlıkla kahve makinesi çalıştırabilirsiniz. Tamam, belki 5 dakika sürüyor. Ama burada 43 amper alıyor. Yani dakikada anlık olarak çekiyor. Hani bu sizin akülerinize zarar verir mi? Vermez mi? Bunu da düşünün. Yani bu çok önemli. Tüketim her zaman için akülerde benim için çok önemlidir. Ne kadar dikkatli kullanırsak o kadar daha çok uzun ömürlü biz kullanmış oluruz. Çünkü biz dışarıdan elektriğimizi almayan insanlarız. Kahve makinamız basit, güzel. Cezvesine de işimiz bittikten sonra bir soğuk su çarkalayıp dökünce mükemmel olur. Konudan konuya atladım ama bu seferki bir video. Yine söylüyorum arkadaşlar, bu bir reklam değildir. Bu sadece bir tercih meseledir. Ben çok istedim, aldım. Hani kullanacak mıyım? Kullanacağım tabii ki. Aldım ki kullanayım diye. Hani benim çok etkiler mi elektrikte? Etkilemez. İyi ki de ama 750 wattını almamış bulunmaktayım. Bir de tadına bakalım. Gayet başarılı. Yani ben bilmiyorum, belki daha iyisini tatmadığım için bu bana başarılı geliyor. Bir gün eğer ki közde yaparsam, yani közde de yaptım ama aynı şekilde yaptığını hissettim, ama yine de kahve tadını alan insanlar için düşünüp bakmak lazım. Tanıtım videolarını çok çekmek istemiyorum ama hani bazen size bilgi amaçlı çekmek de isteyip de paylaşmak istiyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.